Merhabalar, ben Rümeysa. Bu videoda çok eksenli elektromanyetik mekanik bir cihaz tasarımı yapmaya çalışacağım. Direkt montajdan başlayacağım. Parçaların daha önceden çizdiğim parçalar zaten aşağıya da bırakacağım onları. O zaman direkt yukarıdan yeni deyip montaj deyip başlayalım. Öncelikle bir ray sistemimiz olacak. Ray sistemini seçip aç diyorum ve buraya bırakıyorum. Bu böyle şurada hareket eden bir sistem olacak ve aşağı yukarı gelecek. Bir CNC makinesinin çalışma prensibine benzeyen bir sistem olacak. Öncelikle şunu şöyle buradan yüzdürelim ve bunun ön düzlemiyle normal sistemin sağ düzlemini montaj ilişkisiyle bunun şöyle ön düzlemiyle normal sistemin ön düzlemini montaj ilişkisiyle çakıştıralım ve diğer montaj ilişkilerini verelim. Bunun üst düzlemiyle bunun da üst düzlemini montaj ilişkisiyle çakıştıralım. Tamam diyorum. Daha sonra bunun sağ düzlemiyle normal sistemin sağ düzleminde montaj ilişkisiyle çakıştırıp bu ray sistemimi sabitliyorum. Sonra diğer bileşenlerimizi ekleyebiliriz. Daha sonra şuradan birinci olan montajlı parçamı alıyorum. Şöyle. Bunu da buraya konduracağım. Sonra diyorum ki bunun bu yüzeyi ile bunun şu alt yüzeyi montaj ilişkisiyle çakışık olacak. Bu parçamız sabit olacak. Hareket etmeyecek. Şimdi biz bunu böyle koyduk. Daha sonra şuradan şunu kapatayım. Sonra bunun diyorum ki üst düzlemiyle normal cismin ön düzlemini montaj ilişkisiyle çakıştıralım diyorum. Daha sonra bunun sağ düzlemiyle normal sistemin sağ düzleminde montaj ilişkisiyle şöyle çakıştırıyorum ve artık bu hareket etmiyor. Bunu böyle artık tam böyle sisteme göre ortalamış oldum. Şimdi artık üstlerini yapmaya devam edebilirim. Bileşen ekleden şu yukarıdaki şeyi alacağım. Yukarı parçasını şu yukarı rayı alacağım. Şimdi bunu buraya koyacağım. Sonra diyorum ki bunun bu düzlemiyle bunun bu düzlemi montaj ilişkisiyle çakışık. Daha sonra bura ile burada montaj ilişkisiyle çakışık diyorum. Şimdi bakıyorum şöyle. Bu burada şöyle ileri geri hareket edebilecek. Bu böyle amacımız ileri geri hareket ettirmesi. Şimdi ben bunun şu bacaklarına yay takacağım. Daha önce de bunu bobin çiziminde yapmıştım. Bunu böyle kondurdum. Bunun böyle bu normal çizimi, bunu aşağıya bacaklarını çizdim, böyle aşağı yukarı montaj ilişkisini verebileceğim bacaklarını çizdim. Bunun burasına tıklıyorum. Sonra bunun da burasına tıklıyorum. Montaj ilişkisiyle diyorum ki eş merkezli, tamam diyorum. Daha sonra diyorum ki şu yüzey ile şöyle bir dakika. Şu yüzey ile bobinin burası da montaj ilişkisiyle teğet olsun istiyorum. Şuradan ilişki veremedim. Şöyle yapalım. Normal şöyle bir düzlemi seçersek daha rahat olur montaj ilişkisini zaten. O bacağı da bunun için yaptım. Şöyle çakışık diyelim. Tamam. Bu da böyle. Şimdi burada bir yayımız da olmuş oldu. Şimdi buna bir bacak ekleyeceğim. Sonra bu da bunun içinde şöyle hareket edebilecek bir sistem olacak. Bunu da buraya koydum. Diyorum ki bu ile bunun şöyle yapayım. Burası ile bunun bu yüzeyi montaj ilişkisiyle diyorum ki teğet. Aynen böyle. Şimdi burada ne diyorum, burasıyla da burası montaj ilişkisiyle şuradan gelişmiş montaj ilişkilerinden mesafe açıyorum. En az 0,
en fazla da 200 olsun diyorum. Ve tamam diyorum. Şimdi şöyle bakıyorum. Şöyle. Aynen istediğim gibi. Sadece şurada bobinim şöyle durursa şöyle aynen istediğim gibi. İşte bobin kaydığı için bu da bunun teğet ilişkisi kayıyor. Şöyle. Aynen böyle. Tamam. Bunun aynısını şöyle. Aynısını şuradan şuna CTRL basıp buna CTRL basıp şuradan bileşenleri aynala diyorum. Cisimlerim seçili şurada uzantıyla ya. Şuradan diyorum ki sağ düzlem etrafında okey diyorum ve tam karşısına da gelmiş oluyor. Bunlar böyle birlikte hareket ediyor. Bu böyle. Şimdi buradan bileşen ekle diyorum ve şuradan şunu seçip aç diyorum. Şimdi bunun tam karşısına gelecek diğer sistemim şöyle. Aynen böyle. Bunu da buraya bırakıyorum. Şöyle yaklaşıyorum. Şuradan yapmıştık. Bundan yapalım. Diyorum ki bunun burasının şu alt yüzeyiyle bunun şu iç yüzeyi montaj ilişkisiyle seçememişim. Bunun burası ile bunun şu alt yüzeyi montaj ilişkisiyle çakışık olsun diyorum. Şöyle. Daha sonra bura ile de şurası montaj ilişkisiyle aynen bu şekilde eş merkezli olsun diyorum. Aynı şekilde burayla de burada eş merkezli olsun istiyorum. Evet, istediğim oldu. Bakalım. Evet. Şimdi alttaki sabit dururken üstteki sağa sola hareket edebiliyor. Yine aynı şekilde tam bunun ekseninde bıraktığımda şöyle yay sistemiyle buna böyle hareket edebiliyor. Bu sadece şu yaylar şöyle şöyle hareket edebiliyor. Bunlar aslında buraya çakışmıyor. O yay hareket ettirdiğim için dönüyor. Şöyle bir sistem olmuş oldu. Yani alttaki mıknatıslardan ortaya bir manyetik akı çizgileri çıkıyor ve üsttekinde de aynı şekilde şu ortada birikiyor ve bu ortalarda birbirlerine manyetik akı çizgileri uygulanıyor. Böyle yukarı aşağıya. Mesela diyelim ki yine bileşen ekleden diyelim ki ortaya şöyle test tüplerini koyalım mesela. Diyelim ki tam şuraya şöyle test tüplerini koyduk sayalım. Şöyle yapalım. Burası ile şurası eş merkezli diyelim. Bunu şöyle tam içinde olsun. Şöyle koyayım. Görsellik amaçlı. Mesela test tüplerine buradan bir şöyle manyetik akı uyguladığımızı varsayalım. Şöyle. Buradan böyle ileri geri hareket ettirdikçe yine aynı şekilde bir de buraya deney tavşanı, test tavşanı koyalım. Mesela şöyle bunun üstüne kondurayım. Böyle görsellik amaçlı bunları koyuyorum. Öyle aşırı bir montaj ilişkisi vermiyorum. Yine aynı şekilde bir hayvana koyduğumuzu varsayalım. Bu şekilde görünüyor. Ben şimdi size bunun uzaktan da görünüşünü göstereceğim. Şimdi ön düzlemden böyle görünüyormuş. Ön düzlemden şu yaylarımız, şu uzantı boru, şuradan bobinlerimiz. Bu sabit. Bu ise hareket edebiliyor böyle ileri geri şekilde. Şöyle. Bu yayın ucunda bağlantı olacak şekilde. Bu ön düzlem. Üst düzlemden böyle görünüyor. Mesela şuradan bobinimizi tam çakıştıralım. Üst üste gelecek şekilde. Sağdan da böyle görünüyor. Böyle bir manyetik akı çizgileri çok eksenli. Mesela şu an baktığımızda şöyle. Ben bu eksen Z ekseninde ileri geri hareketi yapıyorum ve Y ekseninde de yukarı aşağı hareketi yapıyorum. Böylelikle farklı manyetik akı çizgileri uygulamış oluyorum. Benim artık anlatacağım
videolar bitti. Bu benim bitirme tezimin son videosuydu. Ben bu videoları çekerken ve yaparken çok eğlendim. Umarım bilgilendirici olmuştur. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler.